Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün birçoğunuzun istediği Sora V2 mouse'unu inceleyeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu mouse bana iki tür bir izlenim bıraktı. Birincisi mini shape'leri silebilecek bir tarzda bir mouse. İkincisi Final Mouse'a rakip olabilecek bir mouse. Tabii ki de bazı eksiklikler var. Şu an daha tamamlanmış bir mouse değil bu arkadaşlar. Ama tamamlandığı zaman İnanın bana söylediklerimi tamamıyla karşılayacaktır. Dilerseniz daha fazla lafı uzatmadan başlayalım. Tasarımda bence en dikkate değer yer sol taraftaki amblem arkadaşlar. Bence çok güzel olmuş. Parmak koyma yerleri gelmiş. Eskiden düzdü. Şimdi ise gerçekten güzel bir böyle benim hoşuma giden en azından diyeyim. Parmak koyma yeri var. Kaplama da bir şekilde geliyor. Bilginiz olsun. Çok güzel bir şekilde ve ince belli. Eskiden düzdü. Yani düzdü dediğime bakmayın. En azından bu kadar ince belli değildi. Şu an daha iyi bir şekilde kavrayabiliyorsunuz mouse'u. İyileştirmelere gidilmiş. Tasarım olarak genel itibariyle şu an gördüğünüz gibi bence muazzam diyebilirim. Bazıları beğenmeyebilir. Renkler ve zevkler tartışılmaz diyebileceğim bir şey yok. Ama genel itibariyle birçoğunuzun beğeneceği bir mouse olduğunu söylemek istiyorum. Teknik verilerine baktığımız zaman ise Pixart'ın 3395 sensörü var. 650 IPS 50 G ivme veriyor ve mükemmel seviyede. DPI testlerine baktığım zaman arkadaşlar burada bir takım farklılıklar gördüm. 800 ve 1600 DPI'lerde test yaptığım zaman gördüğünüz gibi rekabetçi modundayken bazı çizgilerden atlamalar oluyor. Bunun sebebini anlamıyorum. Yazılımdayken bu şekil yapıyor. Yani sebebini bilmiyorum. Motion Science'ı açtığım zaman buradaki atlamalar tamamıyla kalkıyor. Daha düzgün bir hal alıyor ama yazılım bunu genelde önermiyor. Yani en azından rekabetçi kısmına aldığın zaman Motion Science'ı kapatıyor. Nedenini bilmiyorum gerçekten. DPI olayında böyle bir durum var. Etkiliyor mu? Kesinlikle etkilemiyor. Kullanım süresine geldiğim zaman 80 saat diyor ama bakın burada 1000 Hz'lik dongle'ımız var. Yani 1000 Hz'de 80 saat gidiyor bu mouse. Peki bu ileride 4000 Hz de ekleyebilir ya da 4000 Hz dongle bize sunabilirler. Peki o zaman ne olacak? Minimum ben size söyleyeyim 30 saat ya da 25 saat kadar düşecektir arkadaşlar bu. Hadi en fazla 35 saat olsun. Yine güzel bir şekilde bizi tatmin etmeyecek. Maalesef bu bir dezavantaj bana göre, kimilerine göre değil. 80 saat yerine yani 45 gram 50 gram yap bu mouse'u. Pilini yükselt. Ben 4000 Hz'de 50 saat 60 saat kullanabileyim. Benim mantığım bu şekilde ilerliyor. Ama burada da Final Mouse'a rakip olabilmek için bu tarzga gidilmiş gibi geldi bana. Tabi görüş size ait. Bu arada hafiflik olarak Final Mouse'a rakip dedik ya, hafiflik olarak 40 gram, 41 gram, 39 gram kendi sitesinde. 2 aşağı 2 yukarı varsayabilirsiniz. Şu anlık gerçekten çok hafif bir mouse olduğunu söylemek istiyorum. Bu da kullanıldığı malzemeden dolayı polikarbon olarak kullanılmış, plastik değil. Hissiyat olarak gerçekten çok güzel, kaplamalı ve herhangi bir gıcırdama da yok. Hani aklınızda herhangi bir şüphe de kalmasın arkadaşlar. Gerçekten güzel bir mouse olduğunu söylemek istiyorum. Switchlerin sesine geçmeden önce iki konuda uyarayım. Optik omron switch var. Bu optik omron switchleri sert basım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Belki ileride yumuşayabilir. G Pro X2 gibi de değil. Yani ondan yumuşak ama yine bir sertlik var doğru söylemek gerekirse. Ve optik omron switchlerde G Pro X2'den bildiğimiz kadarıyla yine çift tıklama sorunu var arkadaşlar. Yani normal omron'a göre az olsa da yine çift tıklama sorunu var. Şimdi dilerseniz seslerine geçebiliriz. Pro tuşun kalitesi gerçekten çok güzel. Ne fazla yumuşak ne de fazla sert. Bu arada kesinlikle pre-travel ya da post-travel gibi herhangi bir sorunla karşılaşmadığınızı da söylemek istiyorum. Tıklama gecikmesine geldiğimiz zaman ise arkadaşlar diğer modellerden neredeyse aynı olduğunu söylesek yanlış olmaz. Shape'ine geldiğim zaman Razer Cobra'ya alıp baktığınız zaman arkadaşlar kesinlikle Sora'ya da alışacağınızı düşünüyorum. Palm, Claw, Finger, Palm, Claw, Finger arasında hibrit tutabilirsiniz. Ama benim 18'e 9 santim yanlış hatırlamıyorsam elim ve genelde bu tarz mouse'lara pek alışkın değilim. Biraz daha büyük olmasını istiyorum. Bunlar tabii kişiseldir. Sizler gidin Cobra'yı bir deneyin. Cobra'dan birazcık daha büyük bir mouse alışabilirim derseniz Sora'yı kesinlikle gözü kapalı bir şekilde alabilirsiniz. Sora'nın kablosunu gördüğüm gibi hemen herkesin unuttuğu bir konudan bahsedeyim. Kablo kalitesi. Biliyorsunuz her zaman mouse'umuzun şarjını ayarlayamıyoruz ve bittiği zaman da kabloyla kullanıyoruz. Peki kabloyla kullandığımız zaman armut gibi ortada kalmamamız için kablosu da böyle kaliteli olması lazım. Ve Sora'nın kablosunun kalitesi arkadaşlar inanılmaz. Parakortu gerçekten çok güzel. Bilginiz olsun. Yani şarjınız bittiğiniz zaman ya ben kablolu kullanmak istemiyorum demeyeceğiniz kadar
kaliteli bir kablosu var. Bunu da buradan size söyleyeyim. Diğer modellerde de inşallah bundan sonra unutmam diyorum ve devam edelim. Evet arkadaşlar, bu mouse her ne kadar 8000 Hz yazsa da şu an eksik bir mouse. Yani ne dongle'ında ne kablosunda 4000 Hz 8000 Hz kullanamıyorsunuz. Alacağınız zaman bunu bilerek alın. Şu anlık sadece 1000 Hz olarak kullanabiliyorsunuz. İleride tamamlanacağı söyleniyor. Evet, yazılımını göstermeden de geçmek istemedim. Hemen şöyle Ninja Force diyelim. Connect diyelim. Sonra bir bağlan dediğim zaman artık internet üzerinden bağlanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, yazılımın ne kadar sade, hoş ve güzel olduğunu görebilirsiniz. Sağ tarafta pil durumu. Burada bir takım ayarlar yapabilirsiniz. Aslında burada makrolama olarak kesinlikle şey yapabilirsiniz. DPI ayarlaması yapabilirsiniz bu geri ileri tuşuna. Çünkü mouse'da DPI ayarı yok. Performans kısmı dediğim burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rekabetçiye ayarladığımız zaman şöyle göstereyim. Bakın, rekabetçi ayarladığımız zaman Motion Science özelliğini kapatıyor ama sen istersen açabilirsin. Aynı zamanda hızlı dediğiniz zaman da Motion Science özelliğini açıyor. Yani burası bir garip. Sen istersen açarsın ama program bunu önermiyor. Nedense bilmiyorum. Lot ayarı yaptığımız yer. Gördüğünüz gibi şu an 8000, 4000, 2000 Hz kullanamıyoruz. Sadece 1000 Hz kullanabiliyoruz. Burayı da görün. Hatta şöyle göstereyim. About kısmında beta olarak hala geçiyor. Burada da yazılımda hala işlem yapamadığımızı görebiliyorsunuz. Burada dil seçiyorsunuz arkadaşlar. Makrolama yapıp bildiğiniz yer. İşte 6 tane makrolama izin veriyor. Performans kısmı. Sonra da burada da her şeyi görebildiğiniz yer. Bence çok güzel bir yazılım olmuş. Bayağıdır bu kadar sade, hızlı çalışan güzel bir yazılım görmedim diyorum. Devam edelim. Sonuç olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bu mouse tamamlanırsa, yani 4000 Hz dongle yaparlarsa, bu dongle'ı bize artı para ödettirmezlerse, kablolu 8000 Hz kullandırırlarsa 4000 liraya, inanın bana, etrafta hangi mini mouse shape'ı varsa silip süpürecek. Yani bu mouse'tan başkası kullanılmayacağını ben düşünüyorum. Gerçekten çok kaliteli olmuş. Ben de eğer düzelirse bu mouse, yani tamamlanırsa diyeyim, inşallah tamamlanır, artık mini mouse sevenlere herkese önerebileceğim bir mouse ortaya çıkmış oldu. Sizlerin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız beni memnun edersiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.